Merhabalar, ben İbrahim Çevikoğlu. Bu videomuzda ürünümüzle alakalı doğru hedef pazarı nasıl tespit edeceğimizi hep birlikte konuşuyor olacağız. Her şeyden önce ihracatta bizlerin toptan bir ticaret yaptığımızı hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü perakende ticaret için, perakende ürünler için yapılan pazar araştırmasıyla bizim şu anda ihracat için ilgili ürünle alakalı yapacağımız doğru hedef pazar çalışması dinamikleri çok farklı. Bu anlamda birbirine karıştırmamak gerekiyor. İhracatta hedef pazara mutlaka saha ziyaretini gerçekleştirmesi gerektiğini önceki videolarımızda sizlerle incelemiştik. Eğer saha ziyareti olmadığı zaman ilgili müşteri ülkemize geldiğinde bizden eğer ürün almadığı takdirde rakibimizden alabilir. Ama bizler gidersek müşterimizi kendimiz seçme imkanına sahibiz. Dolayısıyla eğer bizler pazara gidersek fiyatı bizler belirleriz. Ancak müşteri gelirse fiyatı müşteri belirler. İhracatta çalışmak istediğimiz pazarla alakalı mutlaka saha ziyaretleri yapılmalıdır. Bu ön kabulü yaptıktan sonra evet biz ürünümüze karar verdik, sahaya gideceğiz. Peki hangi pazara gitmeliyiz, hangi ülkeye gitmeliyiz diye sorusunun cevabını hep birlikte arıyor olacağız bu videomuzda. Öncelikle ürünümüzle alakalı teknik detayları gerçekten bilmek çok önemli. Çünkü satacağımız ürünle alakalı detayların bilinmesi müşteriyle ilk temasta itibar açısından çok kıymetlidir. Aynı şekilde üretimde yaşayacağımız sıkıntılar veya fason üretim yaptıracaksak fason üretimde doğabilecek kalite sorunlarına binaen bizim bu üretim altyapısındaki teknik bilgiyi mutlaka sahip olmamız gerekiyor. Ürünümüzle alakalı bilgileri tam olarak oturttuktan sonra pazarla alakalı kısma geçelim. Daha önceki videolarımızda söylemiş olduğumuz bir tespit vardı. Dış ticarette iki çıkış noktası vardı derdik. Ya bir ürüne karar verip bu ürünü hangi coğrafyaya satarız diye bakarız. Veya bir coğrafyaya karar verip bu coğrafyaya hangi ürünü satabiliriz diye bakarız. Şu anda bizim ürünümüze karar verdiğimizi ve iyi bildiğimizi farz ediyorum. Dolayısıyla biz hangi pazara odaklanmalıyız? Bununla ilgileneceğiz. Öncelikle yapılacak çalışmaların kulaktan duyma veya bir rivayete dayanmaması gerekiyor. Gerçekten bir sektörel saha bilgisi ve araştırma verisiyle kümülatif bir şekilde birleştirilmiş olması lazım. Esasında şunu demek istiyoruz. Ürünümüzle alakalı bir pazar araştırma raporu okuyacağız veya bir pazar araştırmasını kendimiz yapıp oradan bir pazar seçeceğiz veya sektörel saha bilgisini değerlendirerek pazarla alakalı belli tespitleri yapıyor olacağız. Dolayısıyla pazarımızı seçerken hangi kriterle seçmeliyiz? Bizim öncelikle buna karar vermemiz gerekiyor. Eğer niş bir ürün satıyorsak, yani özel bir ürün satıyorsak, çok fazla rakibimizin olmadığı bir ürün yapıyorsak eğer veya yaptırıyorsak eğer aslında rekabetçi olacağımız pazarlara gidilebilir. Rekabetçi olacak pazar peki ihracatta nedir diye bakacak olduğumuzda pazarın ithalatı daralmada bile olsa, yani o ülkenin ithalatı küçülüyor bile olsa o üründe eğer bizim ürünümüz çok özelse ve kar marjımız gerçekten inanıyorsak tutacağına biz daralmadaki bir pazara bile gidebiliriz. Hele de bir de Türkiye'nin oraya ihracatı artmaktaysa bu ürün bizim için bir doğru pazar olabilir. Peki diyelim ki niş bir ürünümüz yok. Daha herkesin elde edebildiği bir ürün satmaya çalışıyoruz. Bu zamanda açıkçası bir kolay pazara yönelilmesini tavsiye ederiz. Kolay pazar nedir peki? Kolay pazar dediğimiz şey ihracatta ilgili ürünle alakalı ithalatı artan pazardır aslında. Sektörel olarak veya genel olarak söylemiyorum. O ürünle alakalı ithalatı büyüyen ülkeleri bulmamız gerekiyor. Eğer bizler doğru pazarı bulursak bu anlamda doğru pazarda yani talebin arttığı pazarda son tüketicinin taleplerinden kaynaklı olarak perakendeci daha çok mal satmak isteyecektir. Dolayısıyla toptancıdan daha çok mal almak isteyecektir. Toptancı daha çok mal satmak için eğer varsa ithalatçıdan daha çok mal almak isteyecektir. Kendisi ithalatçıysa yapmakta olduğu hali hazırdaki ithalatın potansiyelini arttırmak isteyecektir. Dolayısıyla doğru pazarı bulursak müşteriyi bulmak açıkçası çok zor değildir. Çünkü zaten hali hazırda talep olan bir pazara gidiyoruz. Sektörle alakalı birkaç connect'te, birkaç hemen iletişim kurulduğunda
talebin ortaya çıkması işten bile değildir. Burada sadece yanlış yapmamak gerekir. Doğru fiyat stratejisi belirlemek gerekir. Zaten halihazırda doğru pazarda olduğumuz için müşteri bulmak o kadar da zor olmayacaktır. Bu anlamda bazen şunları görebiliyoruz. Müşteriyi bulmak bazen pazara karar vermekten daha öncelenmiş olabiliyor. Esasında doğru olan şey bu değildir. Öncelikli olarak biraz sabredilmeli ve doğru pazara karar verilmelidir. İfade etmeye çalıştığımız gibi eğer doğru pazar olursa müşteri bulmak da çok zor değildir. Kolay pazarla alakalı bir de şunu eklemekte fayda var. İlgili ürünle alakalı ithalatı artan pazarı seçtik, tamam. Bir de bunun üzerine Türkiye'nin ihracatının arttığı ülkeleri eklersek yine ilgili üründe bu pazara girmek çok daha kolay olacaktır. Çünkü pazarın kendisi zaten genişlemede o üründe. Üstüne bir de Türk ürünleri orada tutulmuş. Diğer unsurlar da eğer uygunsa doğru pazar seçimini yapmışız demektir. Diğer başka kriterlere bakacak olursak, rakip ülkelerin, ilgili üründeki üretim yapan rakip ülkelerin pazar kaybettiği yerler. Mesela ilgili üründe örnek veriyorum Almanya'da rakibimiz. Almanya'nın pazar kaybetmiş olduğu Afrika'daki Nijerya mesela. Nijerya'da Almanya'nın müşterilerine odaklanabiliriz. Çünkü orada pazar kaybediyor herhangi bir sebepten. Tabii ki burada müşteri segmentasyonunun tutması çok önemlidir. Başka bir konu yakın pazarlar, karlı pazarlar veya eğer ihale veya proje odaklı bir ürünümüz varsa veya bir hizmetimiz varsa ihale veya projenin olduğu herhangi bir coğrafya olabilir. Bu gibi kriterler, yani pazarı neye göre seçeceğimize karar vermek de çok önemlidir. Kolay pazar mı seçeceğiz, rekabetçi bir pazar mı seçeceğiz, niş bir pazar mı seçeceğiz? Az önce ifade ettiğim gibi yakın pazar mı seçeceğiz, daha çok karlı olan pazar mı seçeceğiz? Bunların hepsinin baştan oturup stratejiyi bir konuşmak gerekiyor. Buna göre süzüldüğü zaman zaten gittiğimiz pazarda müşteri bulmak dediğim gibi çok zor olmayacaktır. Bu pazar seçme kriterlerinin bir alt unsuru olarak da şu maddeler yine önem arz etmektedir. Pazar araştırması videomuzda bundan kısaca bahsetmiştik ama şu anda hedef pazar tespitini konuştuğumuz için hassas bir yerde bunlara da mutlaka değinmek gerektiğini düşünüyorum. İlgili ülkenin nüfusu, satın alma gücü, zenginliği, nüfusun satın alma eğilimleri, toplumsal ve ticari kültür, döviz kurları, vergiler, özellikle ürünümüzle alakalı ithalat vergileri, kotalar, tarife dışı engeller, dış ticaret dengesi, yani dış ticaret dengesi dediğimiz bazen terminolojik olarak biraz ciddi durabiliyor ama esasen şudur. O ülkenin ilgili ürünle alakalı ihracatından ithalatının çıkartıldığı rakamdır. Yani bir ülke iyi bir ithalatçı konumda gözükebilir ama aynı zamanda iyi de bir ihracatçı olabilir. Eğer o ülkenin ihracat rakamları üretimine dayanıyorsa o pazara çok fazla odaklanmamak lazım. Çünkü bizim için rakip olan bir pazardır. Ama mesela Avrupa'da Hollanda gibi, Belçika gibi toptancı kimliğiyle bilinen, bu kimlikle öne çıkmış bir ülke ise, yani ithalatı da var ama ihracatı da var. Hatta belki daha fazla. Belki bu ülkeler fason çalışılabilecek ülkeler olarak da değerlendirilebilir. Bu anlamda alt unsurlardan dış ticaret dengesine de doğru bir şekilde bakmak lazım. Bir ülkenin ama genel olarak dış ticaret dengesi eksideyse ilgili üründe bizim için iyidir. Çünkü ihracatı ithalatından küçüktür. Bunun için biz daha kolay bir giriş yapabiliriz bu ülkeye. Bizim için rakip bir ülke değildir diyebiliriz. Yine alt unsurlardan başka bir tanesi birim fiyatlar. Burada tabii ki birim fiyatların tutup tutmamasını önceden saha bilgisiyle teyit etmek gerekiyor ama bir kaba bilgiyle ülkeleri kendi arasında kıyasladığımız zaman muhtemelen zaten genel manzara ortaya çıkmaktadır. Birim fiyatlara göre de bir kıyas yapıldığı zaman hangi pazarın karlı olduğu ortaya çıkar. Diğer bir unsurumuz çok önemli aslında, birçok ihracatçımızın da atladığı bir konu. Pazar konsantrasyonu, pazarın ithalat konsantrasyonu dediğimiz bir unsur var. Bu şu demek, diyelim ki Amerika bir ürünü ağırlıklı olarak Meksika, Brezilya, Kanada gibi yakın coğrafyalardan tedarik ediyorsa veya yakın olması da şart değil, ağırlıklı olarak tek bir yerden veya iki yerden tedarik ediyorsa o ürünü, bizim o pazara girmemiz biraz zor olabilir. Çünkü çok fazla yerden mal almadığı için pazar çeşitliliği yoktur, ürün çeşitliliği yoktur. Oturtmuş olduğu bir sistem üzerinden ihracatı veya ithalatı devam ettirmektedir. Ancak bunun istisnası bizim domine ettiğimiz pazarlardır. Yani mesela şu anda biz
diğer ülkeler çok fazla satış yapamasa bile Libya'ya iyi bir satış yapabiliyoruz. Pazarı biz domine ediyoruz. Burada ithalat konsantrasyonunun yüksek olması bizim için avantajdır. Konsantrasyon 0 ile 1 arasında ölçülür. Ne kadar 0'a yakınsa pazar o kadar fazla yerden mal alıyor demektir. Bizim de pazara girişimiz daha kolay olacak demektir. Bu anlamda pazar konsantrasyonunda mutlaka pazara girişte değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Peki pazar seçme kriterleriyle alakalı altyapıyı oluşturduktan sonra, genel tespitlerimizi yaptıktan sonra biz kendimiz bu pazar araştırmasını, doğru pazar seçimini nasıl yapacağız diye baktığımızda esasında uluslararası ticarette biliyorsunuz malın ismi yoktur, ürünün ismi yoktur, bir numarası vardır. Türkçesiyle gümrük tarife istatistik pozisyon numarası dediğimiz, yani kısa ismiyle GETIP numarası dediğimiz, İngilizcesiyle de Harmonized System yani HS kod dediğimiz bir kod var. Bu kodu doğru bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Bunu bizler kendimiz tespit etmek yerine gümrükçümüzden öğrenmek çok daha sağlıklı olacaktır. Belli web sitelerinden ürünümüzle alakalı GETIP numaralarını görebiliriz ama bunun mevzuat diliyle karışan bazı kısımları olduğu için kesinlikle gümrük müşavirinizden destek almanızı tavsiye ediyorum. Ürünün GETIP numarasını öğrendikten sonra belli veri tabanları kullanılarak ülkelerin ticari istatistiklerine, yani alım satım verilerine, ticari göstergelerine, ithalat ihracat rakamlarına bakmak suretiyle az önce yapmış olduğumuz filtreleri uygulayabiliriz. Peki bu anlamda hangi siteleri kullanırız diye baktığımızda özellikle Birleşmiş Milletler'in veri güvenliğine dayanan Dünya Ticaret Merkezi'nin web sitesi olan trademap.org sitesi çok değerli bir sitedir. Buradan az önce ifade etmeye çalıştığım gibi gümrük istatistiklerini çok net bir şekilde, sağlıklı bir şekilde görebiliriz. Tabii ki bu sitede resmi ticareti görebiliyoruz. Yani bu şu demek, kayıt dışı olan faturasız ticaretleri göremiyoruz ve düşük fatura ihtimali her zaman vardır. Ama ne olursa olsun elimizdeki bu veri dünya ticaretinin genel akışı açısından bizim için çok değerlidir. Pazar tespiti ile alakalı kendimiz çalışmaları yapabileceğimiz gibi TradeMap'teki vermiş olduğum örnek gibi, Export.gov gibi, Factbook gibi altyapılar kullanılarak kendimiz araştırmalar yapabiliriz. Eğer bizler satın almak istiyorsak pazar araştırma raporlarında daha önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Euromonitor gibi sağlıklı ve isabetli pazar araştırma raporlarının satıldığı siteleri değerlendirebiliriz. Ve bu aldığımız raporları diğer videomuzda bahsettiğimiz gibi ihracat destekleri kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan finanse edebiliriz. Genellikle şöyle cümlelerle karşılaşıyoruz. Bizim zaten şu kadar ülkeye ihracatımız var. Bu saatten sonra doğru pazar seçimini yapsak ne olur, yapmasak ne olur gibi uygulamalarla veya anlayışlarla karşılaşabiliyoruz. Esasında şu anda çalışmış olduğunuz pazarın sizin doğru pazarınız olduğunu kimse size iddia edemez. Daha karlı bir pazar olmadığını kimse size iddia edemez. Veya hali hazırda hiç karşılaşmadığınız ama çok ciddi fırsat olan bir pazar olabilir sizler için ve siz bunun farkında olmayabilirsiniz. Genellikle yaptığımız çalışmalarda bu tür örnekleri çok fazla görüyoruz. Hali hazırda ihracatı olmayanlar için zaten başlangıçta bu çalışmanın çok önemli olduğunu ifade etmiştik. Yani hem ihracat yapıyor olsak da hem yeni başlayacak olsak da bu doğru pazar seçimi gerçekten çok önemli. Bu yapılmadığı zaman bize maliyetleri gerçekten çok yüksek olabiliyor. Yani sırf bir yerde bir akrabamız var diye oradaki ilişkimizden dolayı gittiğimiz bir pazarda eğer pazar daralmadaysa genellikle mal satamayız. Bu bizim için bir sükût-u hayal demektir ve döndüğümüzde muhtemelen abi ihracat olmadı ya gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Veya sadece rakibimiz bir yere satıyor diye, sadece piyasada duymuş olduğumuz birkaç rakip bir pazarla münasebeti var, ticareti var diye biz oraya gittiğimiz zaman belki de orası geçmiş bir fırsat pazardır. Tabii ki saha bilgisi kıymetli, başta da söyledik. Sektörel saha bilgisinden gelen bir hedef pazar mantıklı olabilir. Ama sadece rakiplerimiz satıyor diye bir pazara odaklanmak kesinlikle doğru bir bakış açısı olmayacaktır. Çünkü bir yerin fırsat olup sizin kulağınıza gelme sürecinde muhtemelen çok daha fazla insana da gitmiştir. Sözün özü, bir pazarı seçerken arzular veya hırslarla değil, gerçek bir sektörel saha bilgisi ve araştırma verisiyle birlikte karar veriyor olmak lazım. Bu anlamda ya kendimiz bir pazar araştırması yapmalı, bir pazar tespiti yapmalı
ya bir hizmet almalı ya da bir rapor satın almalıyız. Bu şekilde yola çıkmakta ciddi anlamda fayda var. Bu anlamda destek almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.